Merhaba Fatih, hoş Hoş geldin. Nasılsın? bulduk. Ben de, Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sen de iyisin inşallah. ben de iyiyim, çok iyiyim Fatih, çok teşekkür ederim. Evet. Bugünkü konumuz mastürbasyon bağımlılığından nasıl kurtuluruz ya da kendimizi başka bir yöne nasıl yönlendiririz? Fatih arkadaşım, kendisini ben uzun zamandan beri tanıyorum, beraber de çalıştık. Kendisi uzman psikolog, bu konuda birçok insana yardımcı oluyor. Tabii ben bir ürolog olduğum için bu konudaki yaklaşımlarım birazcık daha farklı olabiliyor kendisinden. Bu konuyu Fatih kardeşimle aynı zamanda bir irdelemek istedim. Bu konu çünkü önemli bir konu. Neden? Mastürbasyon bağımlılığı ya da mastürbasyon sürekli mastürbasyon yapmak, bunu bırakamamak, buradan uzaklaşamamak, kişinin birçok şeyi kaybetmesini sağlıyor diyebiliriz. Sosyal açıdan kendini kısıtlamasını, karşı cinse karşı yaklaşımını, aynı zamanda ileride sertleşim bozukluğu, erken boşalma, geç boşalma, travmatik mastürbasyon sendromu gibi sıkıntılar yaşayabiliyor kişi. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Özellikle mastürbasyonu sık yapılan, aşırı derecede yapılan, zorlayıcı bir şekilde yapılan mastürbasyondan kişiyi nasıl uzaklaştırabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğiz bugün. Fatih, ne düşünüyorsun? Mastürbasyon bağımlılığı, mastürbasyonun sık yapılması nedir? Neler yapılabilir bunu bırakmak için? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misin? Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman dünyadaki pornografi yayınlarının miktarına bu miktar inanılmaz bir pazar olduğunu görüyoruz. Yani konu özellikle bu açıdan bakınca aslında çok aleni bir şekilde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu pazarın bir alıcısı var ve tüketilen bir süreç var burada. Yani haliyle de mastürbasyon konusu biraz gizli kalmış bir konu. Yani mastürbasyon bağımlılığı gizli kalmış bir konu. Ama bu kadar çok pornografinin olduğu bir ortamda e, bir çerçevede baktığınız zaman muhtemelen insanların gizlediği de bir konu aynı zamanda mahrem bir konu olması sebebiyle. Mastürbasyon bağımlılığı maliyetleri hem bireysel alanda çok yüksek düzeyde var hem de ilişkisel alanda karşımıza çıkıyor bunun maliyeti. En başta bireysel alanda kişi zaten bundan kendisi muzdarip olduğunu ifade ediyor. Yani ben bundan kurtulmak istiyorum ama zorlanıyorum diyebiliyor. Onun dışında kişi uzun vadeli amaçlarla uzun vadeli hedefler üzerine yoğunlaşmanıyor. Çünkü çok kısa vadede elde edebileceği çok kolay elde edilen haz söz konusu mastürbasyon bağımlılığında. Bir başka önemli şey kişi yaşam amaçlarına, başarıya odaklanmakta zorlanıyor. Çevresel açıdan baktığımız zaman senin de söylediğin gibi ilişkisel alanda bir kız arkadaş edinmek, bir erkek arkadaş edinmek, bir flört ilişkisinin getireceği sorumluluğu almakta zorlanıyor aynı zamanda. Çünkü tekrar söylüyorum, çok kısa vadede, çok kısa sürede çok çaba sarf etmeden elde edilen müthiş bir haz söz konusu mastürbasyon bağımlılığında. Yani E, kendini ödüllendirmiş oluyor değil mi? Çok ilişkisel basit bir alanda şekilde kendini ödüllendiriyor kişi. Yani zor yoldan kesinlikle gitmiyor da çok daha kolay ve basit bir yoldan giderek beyni ödüllendiriyor bir anlamda aslında. hem ödül sistemi burada söz konusu hem de ödülün miktarı çok önemli. Yani şiddeti çok önemli. Yani burada mastürbasyon bağımlılığı yaşayan bir birey çok kısa vadede musluktan akar gibi bir mutluluk hormonu salgılıyor. Her ne kadar sonunda gelen suçluluk ve utanç duygusu söz konusu olsa da genel anlamda bir mutluluk hormonu söz konusu salgılanan ve buna bağlı olarak da söz konusu süreç bittiğinde musluk kapanıyor. Evet. Bu kapandığı zaman da arayış başlıyor veya yoksunluk başlıyor bir süre sonra tekrardan. Ve böyle bir şiddetli bir mutluluğu bir iş ilişkisinde, bir partner ilişkisinde, bir yapılan bir projede ya da bir ödevde, ödevi bitirmeyle ilgili ya da üniversite sınavına hazırlanmakla ilgili bir süreçte yaşaması söz konusu olamaz. Doğru. Haliyle de kısa vadede elde edilen bir mutluluğun uzun vadeli hedeflerden bizi uzaklaştırdığını çok yoğun bir şekilde görüyoruz. İlişkileri bozduğunu, aile ilişkisinde özellikle cinsel terapi gerektiren bir durum olduğunu görüyoruz. Sertleşme bozukluğu, erken boşalamama, pardon, sertleşme bozukluğu, erken boşalma, özellikle bu noktada erkeklerin çok muzdarip olduğu bir konu. Şimdi önemli olan, Kadınlarda da cinsel isteksizliğe çok dikkatimizi çeken bir konu. evet. Ya şimdi mastürbasyon yapılması yanlış bir şey değil.
Ama evlilikte ya da çift ilişkisinde mastürbasyon yapmak. Çünkü bunu gençler soruyor, yani ben mastürbasyon yapıyorum, acaba mastürbasyon bana niye ve nasıl zarar verecek? Şimdi normal şartlarda ben baktığım zaman gençlerde 12-13 yaşında erkeklerde mastürbasyon ve cinsel hayat bir şekilde başlamış oluyor. Ve daha evlenmeden ya da karşı cinsel ilişkiye girmeden önce binlerce defa mastürbasyon yapılmış. Artık bir alışkanlık haline gelmiş ve seks anlayışı olarak da, hele bir de kişi geç evlenirse, mesela 35-40 yaşlarına doğru evlenirse, hayatının büyük bir kısmını belki de mastürbasyon yaparak geçirmiş oluyor. Ve gerçekten de çift ilişkisi ya da evlilik başladığı dönemde de kişi bu alışkanlığına devam ederse kişi gücünü, enerjisine, e, evliliğine karşıya yansıtamadığı için başarısız bir ilişki olabiliyor. Gerçekten de çift ilişkisini mutlaka ve mutlaka etkiliyor. Hem pornografi hem de mastürbasyon. Peki o zaman Hem o şunu söyleyeyim o anlamda zaman. hem o anlamda çok. Peki o zaman şunu söylemek lazım. Mastürbasyon sıklığı ne olmalı? Yani çift ilişkisi olmayan bir erkek için mastürbasyon sıklığı ne olmalı? İşte nasıl yapılmalı? Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi mastürbasyon doğru bir şekilde öğrenilmesi söz konusu değil maalesef ülkemizde. Yani mastürbasyon genellikle pornografik yayınlardan ya da arkadaş ilişkilerinden derme çatma bilgilerle öğreniliyor ve yanlış. Doğru mastürbasyon kapsamında ele alınması ve anlatılması çok önemli. Doğru bir şekilde yapılmayan mastürbasyon erken boşalma sorunu, sertleşme sorunu ve özellikle bayanlar cinsel isteksizliğinin en temel sebebi açıkçası. Mastürbasyon sıklığı ne olmalı diye baktığımız zaman Evet, evet, doğru, dinliyorum. Mastürbasyon sıklığı ne olmalı? mastürbasyon sıklığında mantık olarak mastürbasyon yetişkin cinselliğin bir imitasyonudur. Evet. Ergenlikte öğrenilen, uygulanan yetişkin cinselliğin bir imitasyonu, bir taklittir aslında. Yetişkin cinselliği de günde 3 defa yaşanan bir şey değil bu açıdan bakarsak, ya da günde 5 defa yapılan bir şey değil aslında Ya, bu şartlarda. Yani bunun makul bir çizgiye çekilmesi bu bağlamda ele alınabilir. Ama işte şu kadar yaparsanız bu bir bağımlılıktır, şu kadar yapmazsanız işte siz bağımlı değilsiniz gibi bir kriter koymak çok zor. bir de şöyle bir şey var. Şimdi hani mastürbasyon, bugünkü konumuz mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak. Hani bırakmak demek demiyorum, yani bağımlılığından kurtulmak. Yani en azından kişi istediği zaman birkaç ay mastürbasyon yapmadan durabilmeli. Yani istediği zaman kendini kontrol altına alabilmeli. Çünkü hani basit bir vaka anlatacağım mesela. Hasta da hem ereksiyon problemi hem de ilişkiye girdiğin zaman zevk alama problemi olan bir hastam gelmişti. Hasta yaklaşık 15 yıldan beri mastürbasyon yapıyor ve 15 yıldan beri sabah akşam yapıyor. Yani haftada 14'ten ayda 50'nin üzerinde mastürbasyon yapıyordu. Tabii ister istemez bu da yılların getirdiği bir sıkıntıyla kişi sıkıntı, problem yaşıyor. İlişkide de problem yaşıyordu. İlişkiye de yansımıştı en sonunda. Şimdi burada kişi ne yapmalı da kendine mastürbasyon, çünkü gerçekten bazıları için çok ciddi bir problem. Yani bana öyle hastalar ya da internetten ulaşıyorlar ki, hocam diyor, ben ne zaman diyor tuvalete girsem, ne zaman işte banyoya girsem, ne zaman işte yalnız kalsam, uygun bir ortamda kalsam, zaten pornografik materyale ulaşmak çok kolay. Hemen bir şekilde mastürbasyon yapıyorum. Kendimi tatmin ediyorum ama ben bunu yapmak istemiyorum. Kendimi kontrol altına almak istiyorum diyor. Yani gerçekten bu sigarayı bırakmak ya da bir alışkanlıktan uzaklaşmak gibi bir şey. Beynini bir şekilde o ödülden uzak tutması gerekiyor kişinin. Sence neler yapması, buna nasıl bir yaklaşım içerisinde bulunması gerekiyor? Tabii ki profesyonel yaklaşımlar vardır illaki, ama kişinin kendi kendine yapabileceği, kişinin nasıl odaklanabileceği ile ilgili neler söylemek istersin? Mastürbasyon bağımlılığının diğer bağlardan biraz daha farklı olduğu konuda bu konu. Yani çünkü diğer bağımlılıklar profesyonel destek almadan atlatılması güç olan bağımlılıklar, madde bağımlılığı gibi. Ama mastürbasyon bağımlılığı kişinin bireysel alacağı önlemlerle atlatması söz konusu. Yani biraz daha kolay ya da biraz daha mümkün olan bir süreç. Kişi en başta buna inanmalı ve en başta bir cinsel perhiz dediğimiz bir süreçten geçmesinde yarar var. Yani bir süre kesinlikle mastürbasyon yapmaması gerekiyor bir sağaltım sürecinde.
olduğunun bilincinde olması gerekiyor. Ciddi bir karar olarak mastürbasyonun bunun içinde en başta bırakacağı günü belirlemeli. Ve bu günü belirleme noktasını samimi olmalı kendisine karşı. Ve aslında mastürbasyon bağımlılığından kurtulmanın püf noktaları söylediğiniz cümlelerin altında yatıyor. Nasıl uzak durabilirim? O zaman banyoya biz telefonla girmeyeceğiz. Kendimize kural koyacağız bu konuda. Ve ben kendi kendimi nasıl kandırıyorum? Bunu iyi anlamam gerekiyor. Yani ben kendime nereden korkutuyorum? Bunu iyi farkında olmam gerekiyor. Kendime nasıl bahaneler üretiyorum? Bunun karşılığında, bu bahanelerin karşılığında benim kendimi ikna etme şeklim oluşmalı. Yani ben kendimi ne şekilde ikna edeceğim? Kaybedeceği şeyleri düşünmenin çok bir anlamı yok herhalde, değil mi? Bir kereden bir şey olmaz. Kişi kendini kaybedeceği şeyleri, ileride kaybedeceği şeyleri çok da farkında olmadığı için yani onlar düşünmesinin çok da bir anlamı olduğunu sanmıyorum ben. Yani sigara gibi bu da yani. Şimdi bir paket içersin ama bir şey olmaz. 30 yıl içtiğin zaman sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Hani burada da hasta mesela diyelim ki daha 15-20 yaşında bir çocuk düşünelim. Yani o 10 sene sonra yaşayacağı problemi şimdiden düşünüp de ya mastürbasyon yapmayayım falan. Çok mantıklı değil mi aslında yani o düşünce? Değil ama şöyle bir şey söylemek lazım burada. Evlilik ilişkisinde özellikle mastürbasyon bağımlılığı devam eden bireyler, mesela erkek bir danışanımdan örnek vereyim. Yani sert bir uyarılma, kendi kendine banyoda soğuk suyla, sulu, susuz ya da kremle, kayganlaştırıcı olmadan sabunla vesaire çeşitli yöntemlerle mastürbasyon yapan bir birey yetişkin ilişkisinde haz alamama ya da erken boşalma gibi çeşitli sorunlar yaşıyor. Ve bunun sorunu yaşamasına maliyeti ilişkinin kendisi de olabiliyor. Tabii. Yani haliyle dönüp baktığım zaman çok uzak bir vadide değil ama biraz daha yakın bir tarihte neler olabileceğini evlilik ilişkisinde karşıdaki partneriyle ne tür sorunlar yaşayabileceğini açıklanmasının ya da farkında olmasının yararı var açıkçası. Çünkü sadakatsizliklerde de biz bunu sebep olarak görebiliyoruz. Yani mahrem alanda kişi anal bir yöntemle ilişki yaşamak istediği zaman biz burada özellikle mastürbasyon bağımlılığından ya da yanlış mastürbasyondan ya da travmatik mastürbasyon sendromundan şüphe edebiliyoruz. Çünkü Evet. kişinin bu isteğinin altında sert bir uyarılma ihtiyacı ve bu sert uyarılmanın altında tatminsizlik söz konusu. Zaten kendisini uyarma yöntemiyle normal bir ilişkide uyarılma yöntemine baktığımız zaman o noktada tatmin olma açısından kıyasladığımız zaman tatmin olması söz konusu olamıyor. O yüzden mastürbasyonun bu noktada bağımlılığını en azından bırakması gerekiyor. Bir başka önemli şey de ben kendi kendimi kandırdığım zaman mastürbasyonu bırakmaya karar verdim ve bu noktada kendi kendimi nasıl kandırırım diye bir baktığım zaman bu kandırmaların bedeli de olmalı. Yani kişi kendine bir bedel de ödetmek durumunda kalmalı. Nasıl yani? Ben eğer ki kendi kendime bir karar verdim, bu bağımlılığa son vereceğim kendi hayatımda. Daha sonrasında da bunu bozacak ihlallerde bulundum. Bu ihlallerimin bir bedeli olmalı benim hayatımda. Yani kendimi nelerden mahrum bırakacağım bunun karşılığında eğer uymazsam? Nelerden? Bunun bedeli ne olabilir? Var mı böyle bir şey? Ne yapabilir? Nelerden mahrum bırakabilir ki? Kişi keyif aldığı diğer şeylerden de mahrum bırakabilir kendisini. Bir hafta internete girmeme olabilir, atıyorum. Bir ay internet kullanmama da olabilir. Hatta internet tamamen kesmek de olabilir. Bu önleyici açıdan da alınacak bir önlemdir açıkçası. Android telefon ya da iOS dediğimiz tarz akıllı telefon kullanmamak da olabilir. Bu bağımlılıktan kurtulmak için. Özellikle bunu uyaracak olan yalnız kalma süreçlerinde yalnız kalmamaya özen göstermeli. Kendisini yalnız bırakmamalı, şeffaf alanda olma halini yaşamalı, bir denetleme mekanizması kurmalı kendi açısından. Yani ödül de olmalı açıkçası bu işin içerisinde. Sadece ceza değil, sadece mahrumiyet değil. Gençler için de şöyle bir yönlendirme yapılabilir mi? Yani mesela genç yalnızsa eğer, özellikle yalnız yaşıyorsa, kız arkadaşı yoksa eğer, yani kız arkadaşıyla ilişkiye gitsin demiyorum ama yani mesela şimdi mastürbasyon yapıp evde yalnız takılacağını gidip bir kız arkadaşı ya da bir grup, bir genç bir gruba ya da bir arkadaş grubuna sosyal medya açısından demiyorum tabii. Fiziki anlamda
adapte olabilir. Yani şöyle bilardo salonunda vakit geçireceğine ya da ne bileyim işte sonra bilgisayar başında vakit geçireceğine bir grupla beraber ya da bir kız arkadaşıyla beraber hareket edebilir. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela evde mastürbasyon yaptığı zaman diğer şeyler çok saçma gelmeye başlayabilir kişi. Yani nasıl olsa ben bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Bu da benim için yeterli oluyor deyip kendini kısıtlayıp söyleyebilir. Ama hani yapmazsa eğer dışarı karşı daha açık olacağı, sosyal açıdan daha açık olacağı kesin. Buna göre de beyin belli bir süre sonra bir odaklanma yapıyor. Yani beynini bir kapıyı kapattığın zaman beyin kendine başka bir kapı buluyor. Çıkış buluyor yani. Beyin bir şekilde network kuruyor, ağ kuruyor. Senin düşüncelerinin altında sen düşünmesen bile seni bir yere ittiriyor aslında. Arkadan ittiriyor seni. Ve sen o çıkış kapısını buluyorsun aslında baktığın zaman. Ki beyne sadece o kapının kapalı olduğunu göstermen yeterli bence. Oranın kapalı olduğunu, sadece çıkışını başka bir yerde araması gerektiğini söylemen ya da yapman gerekli. Burada da irade devreye giriyor sanırım. İrade aslında burada sadece çatallardan, yol çatallarından birini kapatmanı ve suyun başka bir yere akmasını sağlıyor aslında. Çok basit bir şekilde baktığınız zaman. Bu da Birazcık aslında sabır gerekiyor. sabır gerekiyor. Evet, ciddi bir sabır gerekiyor. Yani metanet. Metanet gerekiyor gerçekten ve orada sabırın sonunda gerçekten de bir yerde beyin mutlaka o serotonini, dopamini buluyor diyebilirim aslında. Evet. İşte buna inanmak çok önemli. Yani kişi çünkü aynı mutluluğu diğer şeylerin yaşatmadığını, bir kitap okumanın, bir spor yapmanın yaşatmadığını çok net görebiliyor. Ve aslında aynı mutluluğu beyin arıyor. Çünkü o mutluluk çok yüksek düzeyde ve yoğun bir mutluluk ve kişiyi mutlu eden bir şey. Haliyle de orada en başta mutsuz olmasının sebebini iyi anlamalı. Yani neden hani spordan keyif almadığını, neden kitap okumaktan keyif almadığını, içindeki aceleciliğin bununla nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamalı. Haliyle de bunu yakaladığı zaman, bunun mantığına inandığı zaman bir süre kendisini boşta bıraktığında, bir süre böyle bir şey yapmadığında, bir süre sonrasında kitap okumaktan da spor yapmaktan keyif alabilir hale geleceğine daha çok ikna olmuş oluyor. Ve bunu görüyor da gerçekten de böyle olduğunu anlayabiliyor. Dediğin gibi bir kenara çekilip bir kendine bakması, dışarıdan kendine bakması gerekiyor dediğin gibi. Uzaklaşıp, her şeyden uzaklaşıp bir kafayı dinlemesi ve kendine bakması. Tekrar hayatına bir yol haritası çizmesi, ona göre de hareket etmesi gerekiyor aslında. Aslında biz bunu hayatta birçok şey için de yapıyoruz. Zaman zaman yapıyoruz. Elimize fırsatlar geçiyor bazen. Birkaç gün yalnız kalabiliyoruz. Birkaç gün kafamızı dinleyebiliyoruz. Birkaç gün yeni planlar yapma şansına sahip oluyoruz. Aslında bu şey gibi bir durum yani. Deve kuşunun kumdan kafasını çıkartması gibi bir durum yani aslında. Etrafına bakma şansına sahip oluyoruz. Dediğin gibi belki de hakikaten birkaç gün ortamdan uzaklaşmak bile her şeyi değiştirebilir hayatında insan. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Çok güzel bir video. Bir şey eklemek ister misin? Ben teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, üniversiteye özellikle hazırlık sürecinde genç arkadaşlarda bu sorun çok gizli bir şekilde mevcut olduğunu, saklı bir şekilde yaşanıldığını biz biliyoruz. Onun dışında evli çiftlerin sadakatsizliklerinde bu sorunun çok başat bir role sahip olduğunu biz biliyoruz. Bunu hep klinik çalışmalarımızda görüyoruz. Terapi odasında hep karşılaşıyoruz. Ailede gerçekten de maliyetlerini samimi şekilde göz önüne almak gerekiyor en başta. Çok maliyetli ve mahrem de olduğu için çok açığa çıkartılamayan bir sorun. Ama gerçekten maliyetlerinin ben fazla olduğunu gözlemliyorum. O yüzden de bu şekilde yaşamak zorunda değil kimse. Biz insanların mutlu olmasını, hayatta kendini iyi hissedecekleri bir noktada taşıyabilmelerini temenni ediyoruz. Çok güzel bir videoydu. Teşekkür ediyorum.